Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mevsimi gelmiş olan üzümlerimizin hasat işlemlerini, satma işlemlerini gerçekleştirdik. Ardından üzümlerin şataf olarak adlandırmış olduğumuz daha küçük olan, satışa uygun olmayan üzümlerimizin güzelce toplamasını yaptık. Onun dışında da ayrı olarak pekmezlik olarak ayırmış olduğumuz üzümlerin kesim işlemlerini gerçekleştirdik. Bu işlemlerimizi gerçekleştirip üzümlerimizi motorumuza koyup evimizin önüne getirdik. Şimdi burada bu getirmiş olduğumuz üzümlerimizi güzelce su ile yıkama işlemini gerçekleştirdik. Şurada bakın, görmüş olduğunuz gibi sandıklarımızın üzerine yıkayıp güzelce sandıklarımızın içerisine yerleştirdik. Bu şekilde hem suları akmış oluyor hem suyu kurumuş oluyor. Bu şekilde üzümlerimizi yıkadıktan sonra bir adet şeker çuvalı, burada şeker çuvalı olmasına özen gösterelim. Çünkü şeker çuvalının dış yapısı daha sert olduğu için çuval hızlı bir şekilde aşınma yapmıyor ve çok güzel şekilde üzümün suyu dışarıya çıkmış oluyor. Üzümlerimizi çuvala kattıktan sonra Şirana adını vermiş olduğumuz tarihi eser olarak nitelendirilebilecek tahta oluğun içerisinde üzümlerimizi tepeleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi sizlere bu Şirana dediğimiz yaklaşık 60 yıllık olan tahtadan yapılmış olan Şirana'yı göstereyim. Aynı zamanda bu şiranayla üzümlerimizi tepelerken düşmemek için şu yanlarına 2 tane ip yaptık. Bu şekilde elimizi tutuyoruz. Bu şekilde tuttuktan sonra çuvalımıza doldurmuş olduğumuz üzümlerimizi güzelce tepeliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tepelemiş olduğumuz üzümlerimiz bu şekilde akıyor. Altında yer alan leğenimizin içerisine dolduruyoruz. Burada üzümlerimizi hem siyah üzüm hem de beyaz üzüm olarak ayarladık. Kalitesi daha güzel olsun, aroması daha güzel olsun diye bu şekilde tercih ettik. Siyah ve beyaz üzümlerimizi karışık güzelce suyunu sıkıyoruz. Üzümlerimizin cinsi prima cinsi ve yalova incisi olarak adlandırılan 2 adet üzümümüz var. Bu üzümlerimizin suyunu güzelce tepeleme işlemine devam ediyoruz. Bu yapmış olduğumuz iş gerçekten çok büyük zahmet ve emek isteyen bir iş. Bunu ticari olarak yapmıyoruz. Sadece kendimizin doğal olarak bu pekmezi tüketmesi için yapıyoruz. Bunun dışında pekmezin vermiş olduğu fiyatı yapmış olduğumuz emeğe karşılamadığı için çok fazla ticari olarak bu işe girişimde bulunmuyoruz. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi çuvalımızın içerisine üzümlerimizi güzelce katıyoruz. Yıkamış olduğumuz, temizlemiş olduğumuz üzümlerimizi bu şekilde çuvalımızın içerisine güzelce dolduruyoruz. Burada çuvalı tamamen doluncaya kadar değil, çok az bir boşluk kalıncaya kadar doldurma işlemine devam edeceğiz. Çuvalımızı güzelce doldurduktan sonra ağzını iple bağlama işlemine başlıyoruz. Bu şekilde çuvalımızın ağzını bağladıktan sonra yatırıyoruz ve tepeleme işlemine başlıyoruz. Üzümümüzü güzelce tepelediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi su akar gibi üzüm suyu akmaya başlıyor. Üzümü tepeleyen kişinin biraz kilolu olması lazım. Biraz da ayaklarının büyük olursa daha hızlı işlem devam edebilir.
üzümün yetişmiş olması gerekiyor. Eğer yetişmemiş üzümden yaparsanız hem pekmezin kalitesi iyi olmaz hem de çıkan su miktarı az olur. Her türlü zarar etmiş oluruz. Üzüm tamamen yetiştikten sonra bal gibi, şerbet gibi olduktan sonra pekmez için toplamaya başlayıp görmüş olduğunuz gibi suyunu çıkartıyoruz. Üzümümüzün yetişmiş olduğu, kaliteli olduğu akan sudan belli oluyor zaten. Kamerada da sizler de görüyorsunuz. Üzüm sularımızın suyunu güzelce tepeleme işlemini gerçekleştirdik. Suyunu güzelce bir tane ilançemizin içerisine aldık. Oradan da bir kepçe yardımıyla temiz olan helkelerimizin içerisine bu şekilde dolduruyoruz. Burada bu dökme işlemini yapmış olduğumuz aletin ismi saplı olarak geçmekte. Bakırdan yapılmış olup kalaylanır, yıl kullanır. Yaklaşık 50-60 yıllık bir mazisi olduğu bilinmekte. Daha geçmiş hakkında bir tarih vermeme gerek yok. 60 yıllık olduğu kesin olarak benim kendim biliyorum. Bu şekilde bu saplı ile beraber tepelemiş olduğumuz üzüm sularını temiz erkelerimizin içerisine alıyoruz. Ardından altını yakmış olduğumuz ilançemizin içerisine suyunu boşaltacağız. Helkelerimize doldurmuş olduğumuz üzüm sularımızı büyük leğenimizin içerisine bu şekilde doldurduk. Altını güzelce odunla yakma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi burada elimizi yakacak kadar sıcaklığa ulaşıncaya kadar üzüm suyumuzu pişir. Leğenimizin içerisindeki üzüm suyu elimizi yakacak sıcaklığa geldikten sonra ardından bu elimizi yakma sıcaklığına gelmiş olan üzüm suyumuzu kazanımızın içerisine alacağız. Leğenimizdeki üzüm suyunu parmak sıcaklığına gelinceye kadar pişirme işlemini gerçekleştirdik. Bu şekilde parmağımızı yakacak sıcaklığa geldikten sonra görmüş olduğunuz gibi kazanlarımızın içerisine aldık. Şimdi burada kazanlarımızın içerisine almadan önce her bir kazanımızın dibine yaklaşık 3 kilo ile 5 kilogram arasında değişen beyaz toprak ekledik. O eklemiş olduğumuz beyaz toprağı da sizlere göstermek istiyorum. Bunun ismi beyaz toprak olarak geçiyor. Bazı yerlerde de ismi kövük, yumuşak toprak olarak geçmektedir. Bizim buralardaki ismi beyaz topraktır. Bu beyaz topraktan kazanlarımızın dibine güzelce 3 kilogramla 5 kilogram arasında değişen miktarda güzelce ekledik. Ardından ısınmış olan üzüm suyumuzu kazanlarımızın içerisine görmüş olduğunuz gibi koyduk. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonraki süreçte beklemeye başlayacağız. Bu ısınmış olan üzüm suyumuz güzelce çökme işlemini gerçekleştirecek kazanlarımızın içerisinde. Yani içerisindeki çökmesi gereken neler varsa onlar çökecek, saf üzüm suyu elde etmiş olacağız. Bu saf üzüm suyunu da tekrardan leğenimizin içerisine alacağız. Saatlerce kaynama işlemine tabi tutacağız ve organik doğal pekmezimizi elde etmiş olacağız. Buradaki en önemli aşama buradaki çökme işlemi. Bu yapmış olduğumuz işlemde kazanlardaki üzüm suyu eğer ki güzel çökerse işimiz çok hızlı yürür, iş hızlı biter. Ama bu çökme işlemi bazen saatlerce sürebiliyor, bazen de çökmeyebiliyor. Bunların hepsi birer meşakkat oluyor. O yüzden eğer buradaki kazanlardaki üzüm suyu hızlı çökerse, güzel çökerse pekmez daha kaliteli olur, daha güzel olur. Çökmezse yine tadında herhangi bir sıkıntı olmaz. Sadece biraz tortulu pekmez elde etmiş oluruz. Şimdi burada çökme aşamasına bırakıyoruz kazanlarımızın içerisindeki üzüm sularımızı. Kazanlarımızdaki bekleyen üzüm sularımız güzelce çökme işlemi gerçekleşti. İçerisindeki üzüm sularımızı leğenimizin içerisine aldık. Ateşimizi tekrardan yaktık. Bu şekilde kaynama işlemine başladı. Bu şekilde kaynarken de görmüş olduğunuz gibi yüzeyinde biriken kirlerini güzelce alıyoruz. Pekmezimizin daha güzel, daha kaliteli olması için bunları almamız gerekiyor. Şimdi burada leğenimiz görmüş olduğunuz gibi videoda dolu olarak gözüküyor. Yoğunlaşıncaya kadar, kıvam alıncaya kadar, 1/3 seviyesine ininceye kadar güzelce pişirmeye, kaynatma işlemine devam ediyoruz. Pekmezimiz kaynama işlemine devam ederken yine ara ara yüzeyinde oluşan kirleri, şu görmüş olduğunuz köpükleri alma işlemine devam ediyoruz. Bu kaynama neticesinde yüzeyde oluşan kirleri ne kadar iyi alırsak, ne kadar özen gösterirsek pekmezin tadı ve kalitesi o kadar güzel olur.
Evet, görmüş olduğunuz gibi pekmez leğenimizin içerisindeki pekmezimiz yaklaşık 3 saattir kaynamakta. 3 saattir ateş yanmakta altında. 3 saattir kaynama neticesinde yaklaşık %60'ını ilk baştaki videonun başında görmüş olduğunuz gibi %60'ını kaybetmiş durumda. Bayağı bir koyulaşma gerçekleşti. Köpüğünün rengi kırmızıya dönmeye başladı. Bunlar artık pekmezin yetişmeye, istediğimiz kıvama gelmeye başladığının birer göstergesi. Bu şekilde kaynatma işlemine devam ediyoruz. İlerleyen dakikalarda tabağımızı alıp gerekli kontrolleri yapmaya devam edeceğiz. Pekmezimizi pişirmeye başladığımızda pekmez leğenimizin içerisindeki üzüm suyumuz tamamen doluydu. O zaman altını yüksek şekilde çok fazla odun koyarak güzelce yakma işlemini gerçekleştirdik. Ama görmüş olduğunuz gibi bu şekilde pişe pişe azaldığı zaman altını çok fazla harlı yakmıyoruz. Çok fazla yüksek odun koyarak, çok fazla odun ekleyerek yüksek ateşte yakmıyoruz. Eğer ki yüksek ateşte yakar isek bu sefer taşma işlemi gerçekleşir. O yüzden kesinlikle daha düşük ateşte daha az odun ekleyerek bu şekilde pişirme işlemine devam ediyoruz. Pekmezimizi yaklaşık 3,5 saatlik kaynatmadan sonra bir tabağımızın içerisine aldık. Kontrol edeceğiz. İstediğimiz kıvama gelmiş mi, gelmemiş mi onun detaylı kontrollerini sağlayacağız. Ona göre işlemlerde devam edeceğiz. Şimdi pekmezimizi tabağımızın içerisine aldık. Nasıl kontrol ediyoruz? Şu şekilde eğdikten sonra çizgiler atacağız. Bakın şöyle birinci çizgimiz, ikinci çizgimiz, üçüncü çizgimiz. Eğer bu çizgiler geç kapanıyorsa bayağı istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Birinci ölçümüz bu. Bakın görmüş olduğunuz gibi 3 tane çizgi de hemen kapanmadı. Biraz zaman geçtikten sonra kapandı. Bu şekilde çizgiler geç kapandığı zaman fazla suyu gitmiştir. İstediğimiz pekmezin kalitesine, kıvamına ulaştığının göstergesidir. Bir diğer gösterge şu şekilde kaşığımızı koyup kaldırdığımız zaman hemen kalkmaz. Şöyle bir yapışır bakın. Şöyle hemen kaşığın altı yapışıyor, hemen kalkmıyor direkt olarak. Bu da ikinci ölçütümüz. Bu da bizim istediğimiz kıvama ulaştığının ikinci ölçütü. Şimdi sıra geldi üçüncü ölçüte. Üçüncü ölçütümüz ise ekmeğimizi bandırdığımız zaman direkt damlamıyorsa istediğimiz kıvama gelmiştir. Onu da şöyle test edelim. Bakın şu şekilde koyduk. Görüyor musunuz? Hemen damlamıyor. Bir müddet sonra damlıyor. Yani pekmez istediğimiz kıvama gelmiş. 3 ölçütten de geçerli notu almış durumda. Sizlere anlatmış olduğum bu 3 kontrol yönteminden de pekmezimiz geçer not aldığı zaman pekmez leğeninden pekmezimizi indirme işlemine başlayacağız. Burada dikkat etmemiz gereken nokta tabağımızın içerisine aldığımız pekmezimizi soğuttuktan sonra bu söylemiş olduğumuz 3 tane kontrol uyguluyoruz. Yani sıcak sıcak uygulamıyoruz. Tabağımızın içerisinde pekmezimizi güzelce soğutuyoruz. Bu soğutmayı gerçekleştirdikten sonra bu saymış olduğumuz 3 yöntemin değerlendirmesini yapıyoruz. 3,5 saatlik pekmezimizi pişirdikten sonra sizlere saymış olduğum 3 kritere de uyan bir pekmez elde ettik. Ateşin üzerinden pekmezimizi indirdik. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şu saplı adını vermiş olduğumuz kepçe yardımıyla güzelce savurma işlemini yapıyoruz. Bu şekilde savurarak köpük elde edeceğiz ve bu şekilde bu köpüğü de tüketmiş olacağız. Bu da pekmez köpüğü. Bu yapmış olduğumuz savurma neticesinde elde etmiş olduğumuz köpük gerçekten çok lezzetli bir köpük. Çocukluğumuzda bol bol içtiğimiz, özlemini çekmiş olduğumuz köpüğün lezzeti gerçekten çok farklı oluyor. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Bu şekilde savurtturacağız. Savurttura elde etmiş olduğumuz köpüğü bir kabımızın içerisine alacağız. Görmüş olduğunuz gibi elde etmiş olduğumuz köpüğümüzü bir kabımızın içerisine alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çıkarmış olduğumuz köpüğümüzü bir kabımızın içerisine aldık. Bu köpüğün en önemli özelliği kaşıkla tüketilmesi değil, limon yaprağıyla tüketilmesidir. Şu şekilde limon yaprağımızı güzelce yıkama işlemini gerçekleştirdik. Şurasından küçük bir kuvvet uygulayarak büküyoruz ve bu şekilde köpüğümüzü tüketmeye hazır halde tüketiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yaprağımızın içerisine aldık. Bu şekilde köpüğümüzü afiyetle tüketebilirsiniz. Efsane bir tadı olmuş. Kesinlikle bu lezzeti tatmayanların tatmasını tavsiye ediyorum.
Yapmayanların yaparak bu şekilde bu köpük lezzetini kesinlikle tadına bakmasını tavsiye ediyorum. Çok güzel bir köpük elde ettik. Allah'a şükür çok güzel de bir pekmez elde ettik. Sizler de sizlere bu vermiş olduğumuz tarif ile efsane organik pekmezleri evinizde üretebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.